Chloe Zhao'nun Hamnet filmini izlerken dikkat çekici bir şey yaşadım. Toronto Uluslararası Film Festivali'ndeki gösterimime büyük beklentilerle gittim çünkü filmin Telluride'daki önceki galasından çok övgü duymuştum. İzleyen tanıdığım herkes ağlamıştı ama ben filmlerde ağlamamayı severim. Nedenini bilmiyorum, kolay kolay gözlerim dolmaz. Hamlet'i son sahnesinde sakince ve büyük bir dikkatle izlerken gözlerim yaşlarla dolup çenem titrerken nefes nefese kaldım. Az önce izlediğim her şeyin tüm şiddeti hızla gelen bir tren gibi üzerime çöktü ve tek yapabildiğim üzerimden akıp gitmesine izin vermekti. Zhao burada inanılmaz derecede özel bir şey başarmış. Hamlet, hassas bir şekilde anlatılan bir aşk ve keder hikayesi. Hamlet, Maggie O'Farrell'ın aynı adlı kitabından uyarlandı. Kitap, William Shakespeare'in evliliğini, oğlunun ölümünü ve ikonik oyunu Hamlet'ın yaratılışını kurgusal bir dille anlatıyor. Konusu ağır ve oldukça iddialı. Ancak Zhao, tüm bunlarla yüzleşip hikayeyi istikrarlı bir el ve sonsuz bir şefkatle uyarlıyor. Senaryoyu O'Farrell'la birlikte yazdı. Shakespeare burada dikkat çekici bir isim olsa da başroldeki kişi eşi Agnes'tır. Film, neredeyse ilk saniyesinden itibaren gerilim ve özlemle dolu bir tanışmayla başlar. Kur yapmaları, söylentilere göre Agnes kadar vahşidir. Günlerini genellikle ormanda geçiren Agnes, bir insanın eline dokunarak geleceğini görebileceği düşüncesiyle cadımsı bir havaya sahiptir. Agnes ve William için çocuklar ve evlilik kısa bir süre sonra gelir. Tam olarak doğru sırayla olmasa da ve aile mutluluğuna kolayca alışırlar. Ancak ufukta bir trajedi belirir ve Agnes bir süredir bundan endişe duymaktadır. Ölüm döşeğinde 2 çocuğu otururken 3 çocuk doğurduğu bir görüntü görmüştür. Yaklaşan kayıp Hamlet'ın üzerinde büyük bir yük gibi duruyor. Ancak Zhao bizi bu kayıpla uzun süre baş başa bırakmıyor. Bize bu ailenin nasıl işlediğini, çocukların birbirleriyle ve ebeveynleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu gösteriyor. Sanki evin bir üyesiymişiz gibi. Bu da Hamlet'ın ölümünü daha da etkili kılıyor. Parlak gözlü genç aktör Jacoby Joub, Hamlet'ı canlandırıyor ve kısa ekran süresinde güçlü bir genç oyuncu olarak dikkat çekiyor. William, oyunları üzerinde çalışmaya devam etmek için Londra'ya gittiğinde, Hamlet yokluğunda güçlü olmaya yemin ediyor, ancak Agnes birkaç dakika sonra onu ağlarken buluyor. Onu hemen seviyoruz. Tıpkı ailesi gibi onu korumaya hevesliyiz. Zhao, ölümünün acı detaylarından kaçınmıyor. Ancak ailenin acısını da bir gösteriye dönüştürmüyor. Her aile üyesi duygularını ifade etmek için yürek bırakıcı bir an yaşıyor. Ve özellikle Agnes acı içinde haykırıyor. Ancak bu asla abartılı veya istismarcı hissettirmiyor. Toz duman yatıştığında daha sessiz ve daha içe dönük bir an olması nedeniyle neredeyse daha yıkıcı. Hamlet'in her unsuru bir araya gelerek güzel bir şey yaratıyor. Açık olmak gerekirse, filmin konusu ve ismine rağmen Hamlet, baş karakterin ölümünden çok daha fazlasını anlatıyor. William ve Agnes arasındaki aşk, William'ın oyun yazarlığı ve Agnes'ın annelikle ilgili kendi yolculuğu var. Yapım tasarımcısı Fiona Crombie ve kostüm tasarımcısı Malgosia Turzanska tarafından canlı bir şekilde canlandırılan, içinde bulunduğumuz tarihi dönemi derinlemesine ele alan kapsamlı bir hikaye. Agnes rolünde Buckley, sansasyonel. Ham kederi bile görülmeye değer. Ancak filmin sonunda yüzünde beliren ifadeler gerçek bir arınma sağlıyor. Maskell, geçmiş acıların ve tiyatronun çağrısının etkisinde kalmış bir aile babası olan Shakespeare rolünde de aynı derecede etkileyici. Shakespeare'in ikonik monologlarından birkaçını seslendiriyor ve bunları muhteşem bir şekilde seslendiriyor. Yine de oyuncu seçimindeki en akıllıca nokta, 2 sıra dışı başrol oyuncusuyla hiçbir ilgisi yok. Noah Jupe, Hamlet rolünde ilk kez sahneye çıkan aktörü canlandırıyor ve sahneye sarıya boyanmış saçlarıyla çıktığında merhum Hamlet'i taklit etmesi gerektiği açıkça görülüyor. Gerçek hayatta ise Noah Jupe, Jacoby'nin kardeşi. Bu da ikisini doğuştan gelen bir aile benzerliğiyle gizlice birbirine bağlıyor. Bu Zhao'nun detaylara verdiği önemin en iyi örneği. Hamlet de bunun kanıtlarıyla dolu. Daha yavaş kamera hareketlerini tercih eden, geniş ve yakın çekimler arasında geçiş yapan yönetmen, hassas bir bakış açısı ve en dokunaklı görselleri keşfetme becerisi sergiliyor. Filmin kapanış anlarında başardığı bu başarı, tek başına ödüle layık. İzleyiciyi adeta büyüleyip büyüsüne kaptırıyor. Hamlet'in jeneriğe akıp giderken tek yapabildiğim, oturup izlemek oldu. Zhao saf bir sihir yarattı ve önümüzdeki günlerde hayran kalacağım. Acı dolu yüreği, muhteşem görselleri ve etkileyici oyunculuğuyla Hamlet, şüphesiz yılın en iyi filmlerinden biri ve önümüzdeki yıllarda da izleyicileri etkilemeye devam edecek. Hamlet, Toronto Uluslararası Festivali'nde gösterildi ve 27 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek.